Entropi anlatılırken çoğu zaman ilk hata daha ilk cümlede yapılır. Entropi düzensizliktir denir ve konu bitmiş gibi davranılır. Bu cümle kulağa açıklayıcı gelir çünkü gündelik sezgimize çok hızlı tutunur. Fakat fizik burada daha dikkatli davranmaktadır. Düzensizlik kelimesi görsel bir izlenimdir. Entropi ise bir izlenim değil, bir sistemin hangi koşullarda ne kadar çok biçimde var olabileceğine, enerjisinin ne kadarının işe dönüştürülebileceğine ve hangi makro görünümün ne kadar baskın olduğuna dair derin bir ölçüdür. Zamanın ileri aktığını entropi sayesinde biliyorsak neden entropinin en temel tanımlarında zaman doğrudan görünmez? Bir fiziksel nicelik sistemin durumuna aitse onu nasıl olup da evrenin akış yönü gibi konuşuyoruz. Zamanın okulu dediğimiz şey fizik tarihinde en güçlü metaforlardan biridir. Geçmiş ile geleceğin farklı görünmesi yalnızca saatlerin ilerlemesiyle ilgili değildir. Kırılma, yaşlanma, soğuma, yayılma, çürüme, yanma, karışma, unutma ve kayıt bırakma gibi süreçler hep tek yönlü görünür. Filmi tersten izlediğinizde sahnenin yapay olduğunu hemen anlarsınız. Peki doğa bu yönü gerçekten entropiyle mi seçer? Yoksa biz farklı kavramları aynı kelimenin içine mi sıkıştırıyoruz? Termodinamik çok büyük sayıda parçacıktan oluşan sistemlerin makroskopik davranışını inceler. Makroskopik demek tek tek moleküllerin her ayrıntısını değil, basınç, sıcaklık, hacim, enerji ve denge gibi büyük ölçekli özellikleri konuşmak demektir. Bu yüzden termodinamik baştan itibaren ayrıntıları doğru ölçekte toplama sanatıdır. Bir motorun, bir türbinin, bir reaktörün ya da bir yıldızın içindeki her parçacığı tek tek izleyemezsiniz. Ama sistemin hangi koşullarda iş üretebildiğini, hangi koşullarda enerjiyi dağıttığını ve hangi sınıra yaklaştığını anlayabilirsiniz. Entropinin doğduğu yerde budur. İlk büyük problem şuydu. Enerji korunuyorsa neden her enerji aynı kalitede değildir? Bir sistemde enerji bulunması tek başına yeterli olmamaktadır. Önemli olan o enerjinin ne kadarının düzenli, yönlendirilebilir ve işe dönüştürülebilir olduğudur. Bir makinenin yakıtı vardır, sıcaklığı vardır, basıncı vardır. Ama makine yine de %100 verimle çalışamaz. Çünkü enerjinin bir bölümü kaçınılmaz biçimde dağılır, yayılır, mikroskobik hareketlere gömülür. Artık tek bir düzenli hareket olarak geri toplanamaz. Entropinin termodinamik yüzü burada görünür. Entropi enerjinin niceliğiyle değil, enerjinin kullanılabilirliğiyle ilgili bir sınıra işaret eder. Burada iş kelimesi özel anlamıyla kullanılmaktadır. İş enerjinin kontrollü bir biçimde bir etki üretmesidir. Pistonun itilmesi, türbin kanadının döndürülmesi, yükün kaldırılması, elektrik akımının sürülmesi gibi. Enerji sistemde varlığını sürdürebilir ama iş üretme kabiliyetini kaybedebilir. Entropi artıyor dendiğinde söylemek istenen çoğu zaman budur. Enerji yok olmaz ancak daha az erişilebilir, daha az yoğunlaşmış ve daha az yönlendirilebilir hale gelir. Bu noktada ilk yanlış sezgiyi düzeltelim. Entropi dağınıklık kelimesine indirgenince kavram psikolojik bir görüntüye dönüşür. Oysa termodinamikte entropi bir estetik yargı değildir. Bir kristal yapının entropisi, bir gazın entropisi, bir faz geçişinin entropisi ya da bilgisayar belleğindeki bilgi silmenin termodinamik bedeli güzel görünüyor mu, karışık görünüyor mu sorusuyla açıklanmaz. Asıl soru şudur. Bu sistemin aynı dış görünüm altında kaç farklı iç düzeni mümkündür ve enerji bu düzenler arasında nasıl paylaşılmıştır? Şimdi ikinci katmana geçiyoruz. Makro durum ve mikro durum ayrımı. Makro durum dışarıdan ölçebildiğimiz büyük fotoğraftır. Bir gazın sıcaklığı, basıncı, hacmi, toplam enerjisi gibi. Mikro durum ise o fotoğrafın altında yatan ayrıntılı sahnedir. Her parçacığın konumu, hareketi, çarpışma geçmişi, enerji payı. Aynı makro görünüm sayısız mikro düzen tarafından üretilebilir. Dışarıdan aynı sıcaklık ve basınçta görünen bir gaz, içeride akıl almaz sayıda farklı parçacık düzenine sahip olabilir. İşte Boltzmann'ın büyük hamlesi burada devreye girer. Entropi bir makro durumun arkasındaki mikro durumların bolluğuyla ilişkilendirilir. Bir sistemin belirli bir büyük ölçekli görünümü içeride çok daha fazla sayıda ayrıntılı düzenle gerçekleşebiliyorsa o görünüm istatistiksel olarak çok daha baskındır. Doğa o görünümü sevdiği için değil, o görünüm olası düzenlerin ezici çoğunluğunu kapladığı için karşımıza çıkar. Bu cümle çok önemlidir. Entropi artışı küçük parçacıkların bir hedefe doğru bilinçli yürüyüşü değildir.
Entropi artışı büyük sayıların acımasız geometrisidir. Olasılık uzayında bazı bölgeler küçüktür, bazı bölgeler devasa büyüktür. Bir sistem serbest bırakıldığında özel hazırlanmış dar bir bölgeden çıkıp çok daha geniş bölgelere doğru evrilir. Biz bunu makro ölçekte geri dönmüyor, ters inmez diye görürüz. Mikroskopik düzeyde yasalar çoğu durumda tersine çevrilebilir görünür. Fakat makroskopik düzeyde başlangıç koşulunun hassaslığı ve mikro düzenlerin sayısal dengesizliği geri dönüşü fiilen görünmez hale getirir. Durum uzayı bir sistemin alabileceği tüm ayrıntılı hallerin haritasıdır. Bu haritada bazı bölgeler çok küçük adalar gibidir. Bazı bölgeler kıta büyüklüğündedir. Düşük entropili durumlar genellikle dar ve özel bölgeler gibidir. Yüksek entropili durumlar geniş, yaygın ve çok sayıda mikro düzenle desteklenen bölgelerdir. Sistemlerin dengeye yönelmesi bu haritada daha geniş bölgelere doğru sürüklenmeleri şeklinde anlaşılır. Fakat burada büyük bir felsefi ve fiziksel sorun doğar. Eğer mikroskopik yasalar büyük ölçüde zaman simetrikse, yani ileri ve geri yönde çalıştırıldığında temel denklem mantığı bozulmuyorsa, neden makroskopik dünya bu kadar tek yönlüdür? Bu soru entropi ile zaman arasındaki ilişkinin tam kalbinde yatar. Cevap entropi artar, zaman akar kadar kısa değildir. Çünkü bu cümle asıl zor kısmı atlar. Sistem neden başlangıçta düşük entropili, özel ve dar bir bölgede bulunuyordu? Bugün zaman oku tartışmalarında en güçlü fikirlerden biri yalnızca yerel süreçlere değil, başlangıç koşullarına bakmak gerektiğidir. Evrenin erken döneminin olağanüstü özel bir düşük entropi koşulu taşıdığı düşüncesi, makroskopik zaman yönünü açıklamak için merkezi bir rol oynar. Burada düşük entropi düzenli görünen basit bir şekil anlamına gelmez. Daha derin anlamıyla evrenin başlangıçta erişilebilir durum uzayında çok özel, çok dar ve ileride çok daha fazla olasılığa açılabilecek bir bölgede bulunması demektir. Şimdi kritik ayrımı yapalım. Entropi bir süreç değildir. Süreçleri okumak için kullanılan bir durum ölçüsüdür. Durum fonksiyonu denen şey de budur. Bir sistemin belirli bir hali tanımlandığında entropi o hale ait bir özelliktir. Geçmişte oraya hangi yoldan geldiğiniz, o denge hali için entropinin değerini değiştirmez. Bu termodinamiğin en önemli dil kurallarından biridir. Durum fonksiyonu yolun hikayesinden çok varılan halin yapısıyla ilgilidir. Bu nedenle entropi zamanla artar cümlesi çok gevşek olmaktadır. Daha dikkatli cümle şudur. Uygun biçimde tanımlanmış, yalıtılmış ya da kapalı sistemlerde kendiliğinden gerçekleşen süreçler sistemin daha yüksek entropili denge durumlarına yönelmesini sağlar. Bu açıklama sistem tanımlar, süreç tanımlar, sınır koşulu tanımlar ve entropiyi bağlamına yerleştirir. Bu noktada Boltzmann'ın H teoremi devreye girer. H teoremi gazların çarpışmaları üzerinden dengeye gidişi açıklama girişimidir. Popüler anlatımda bazen ikinci yasanın kesin kanıtı gibi sunulur. Ancak bu konu tarihsel olarak tartışmalıdır. Çünkü teoremin çalışması için bazı varsayımlar gerekir. Özellikle parçacıkların çarpışma öncesi durumlarının birbirinden bağımsız kabul edilmesi gibi koşullar zaman yönünü sessizce içeri sokar. Bu yüzden H fonksiyonu ile termodinamik entropiyi doğrudan özdeşleştirmek dikkat ister. Her azalan ya da artan matematiksel büyüklük otomatik olarak entropi değildir. Entropi farklı bağlamlarda farklı yüzleri olan bir kavram ailesidir. Klasik termodinamikte entropi enerji dönüşümünün sınırlarını ve iş üretilebilirliğini anlatır. İstatistiksel fizikte entropi makro görünümün arkasındaki mikro düzenlerin çokluğuyla ilişkilidir. Bilgi kuramında Shannon entropisi bir mesajın anlamını değil, olasılık dağılımındaki belirsizliği ölçer. Bu üç alan birbirine dokunur. Fakat aynı cümleye zorla sıkıştırıldığında kavram bozulur. Shannon entropisi özellikle yanlış anlaşılır. Burada bilgi kelimesi günlük anlamıyla kullanılmaz. Shannon'un ölçtüğü şey bir mesajın derinliği, doğruluğu ya da anlamı değildir. Ölçtüğü şey hangi sembolün geleceğine dair belirsizlik yapısıdır. Bir metnin okuyucu için ne ifade ettiği başka bir sorudur. Sembollerin olasılık düzeni başka bir sorudur. Bu yüzden bilgi entropisi denildiğinde zihinsel anlamdan çok seçme alanının büyüklüğü ve öngörülemezliği düşünülmelidir. Bilgi ile termodinamik arasında gerçek bir fiziksel bağ vardır. Bu bağ en net şekilde Landauer ilkesiyle görünür. Bir bitlik bilgiyi silmek yalnızca soyut bir mantık işlemi değildir. Fiziksel bir bellekte gerçekleştiğinde ısı üretimiyle ve çevrenin entropisindeki artışla bağlantılıdır. Bu bilginin maddeden kopuk bir hayalet olmadığını gösterir. Bilgi bir taşıyıcıya yazılır. Kristal kusuruna, manyetik bölgeye, elektrik yüküne, optik duruma, biyolojik moleküle.
Taşıyıcı fiziksel olduğu için bilgi işlemenin de termodinamik bir bedeli vardır. Burada ikinci büyük yanlış sezgiye geliyoruz. Bilgi entropisi ile termodinamik entropi aynı şeydir demek eksiktir. İç ilişkileri yoktur demek de eksiktir. Daha doğru ifade şudur. İki kavram benzer matematiksel yapılara sahiptir ve bazı fiziksel bağlamlarda derinden birleşir. Fakat biri mesajın olasılık yapısına, diğeri fiziksel sistemin enerji ve durum yapısına dayanır. Entropinin bir başka hassas yüzü de açık sistemlerde görülür. Açık sistem çevresiyle madde ve enerji alışverişi yapan sistemdir. Canlı hücreler, atmosfer, yıldızlar, kimyasal reaktörler ve teknolojik cihazlar bu sınıfa girer. Böyle sistemlerde entropi yalnızca sistem içinde üretilmez. Çevreyle taşınır, aktarılır ve dengelenir. Bir sistem yerel olarak daha düzenli bir yapı kurabilir. Fakat bunu çevreye enerji ve entropi aktararak yapar. Bu canlılığı ikinci yasaya karşı bir istisna yapmaz. Tam tersine canlılığı termodinamik akışların içine yerleştirir. Negentropi gibi kavramlar burada cazip hale gelir. Fakat dikkatli kullanılmadığında yanıltır. Bir organizmanın düzenli yapılar kurması, entropinin negatif bir madde gibi içeri çekildiği anlamına gelmez. Canlı sistemler çevrelerinden düşük kaliteli olmayan enerji kaynakları alır. Bunları metabolik süreçlerde kullanır, yapısal düzenlerini korur ve çevreye daha dağılmış enerjiyle atık ürünler verir. Yerel düzen küresel entropi bütçesinin dışında değil, tam içinde gerçekleşir. Entropi zaman oku değildir. Zaman okunu anlamaya çalışırken en güçlü araçlarımızdan birisidir. Aradaki fark küçüktür ama belirleyicidir. Entropiyi zamanla özdeşleştirirseniz kavramı metafora dönüştürürsünüz. Entropi doğru bağlamda kullanılırsa tersinmezlik, dengeye yönelim, enerji kullanılabilirliği, mikro durum bolluğu ve bilgi silmenin fiziksel maliyeti aynı haritada görünmeye başlar. Doğada her makro görünüm eşit ağırlıkta değildir. Bazı görünümler içeride çok az sayıda hassas düzenle ayakta durur. Bazıları ise sayısız mikro düzen tarafından desteklenir. Bazı enerji biçimleri tek bir yönde iş üretebilir. Bazıları mikroskopik hareketlere yayılıp geri toplanamaz. Bazı kayıtlar saklanabilir. Bazı işlemler silme anında çevreye bedel ödetir. Entropi bu ilişkilerin ortak dilidir. Burada en keskin sonuç şudur. Zamanın yönü yalnızca bir denklemden çıkmaz. Zamanın yönü sistem tanımı, başlangıç koşulları, istatistiksel tipiklik, dengeye gidiş ve kayıt oluşumu birlikte düşünüldüğünde anlam kazanır. Bir kayaç tabakasında geçmişin izi vardır. Bir dedektörde parçacık geçişinin kaydı vardır. Bir beyinde anıların yönü vardır. Bir bilgisayar belleğinde silmenin bedeli vardır. Bütün bu örnekler zamanın yalnızca saat ibresinde değil, fiziksel kayıtların oluşma biçiminde de göründüğünü gösterir. Fakat bu kayıtların oluşması da entropiden bağımsız değildir. Kayıt bırakmak çevreyle etkileşmek demektir. Etkileşim enerji dağılımını değiştirir. Değişim çoğu zaman geri alınamayacak izler üretir. Bu yüzden geçmişi hatırlarız, geleceği hatırlayamayız. Çünkü geçmiş dünyada iz bırakmıştır. Gelecek henüz aynı biçimde fiziksel kayıtlara dönüşmemiştir. Entropi ne yalnızca kaostur, ne yalnızca bilgi eksikliğidir, ne de evrenin içine gömülmüş bir zaman motorudur. Entropi bir sistemin enerjisinin ne kadar erişilebilir olduğunu, makro görünümünün kaç mikro düzenle desteklendiğini, dengeye neden baskın biçimde yöneldiğini ve bilgi işleminin neden fiziksel bedel taşıdığını anlamamızı sağlayan çok katmanlı bir kavramdır. Eğer zamanın yönü doğa yasalarının tek başına söylediği bir şey değil de başlangıç koşulları, olasılık yapısı ve fiziksel kayıtların oluşumuyla ortaya çıkan bir özellikse, zaman dediğimiz şey gerçekten temel midir? Yoksa evrenin kendi izlerini tutma biçiminden doğan derin bir düzenin adı mıdır? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.